Anne babanın vazifeleri nelerdir? Bir defa isim müsemmayı çeker, evladına güzel bir isim koyabilmek. Yani o ismi çağırırken bir hoşluk, bir güzellik gelmesi. Bu çok mühim. Efendimiz zamanında bir devenin sütü sağlayacak. Kim devenin sütünü sağlayacak diye Efendimiz soruyor. Bir kişi kalkıyor. Efendim ismin nedir diyor. Mürre diyor. Acı manası. Cahiliye devrinden kalma sen otur diyor. İkincisi kalkıyor. Senin ismin nedir diyor. O da diyor ki Cemre diyor. Yani kor halinde yanan ateş. Sen de otur diyor. Üçüncü kalkıyor yağış diyor. Canlı yaşayan manasına. Yağış diyor. O zaman diyor sütü sen diyor sağ diyor. Efendimiz bazen geçtiği köylerde isim sorardı. İsim eğer ruha hoş gelmezse o ismi değiştirirdi. Ruha hoş gelen bir isim koyardı. Bir de anne babanın birinci vazifesi evlada güzel bir isim koymak. İkincisi manevi bakımdan onun lokmasına dikkat etmek, helal lokma yedirmek. Bu da çok mühim. Taklit özelliği vardı çocuklarda. Anne babayı taklit eder. Örnek olacak davranışlarda bulunma. Çocuk eğer münakaşalı ve kavgalı ortamda ise huysuzlaşır, hırçınlaşır. Huzurlu ve dengeli bir ortamdaysa o güzel huylarla terbiye olmuş olur. Yine diğer bir hususiyet çocukların davranışları onları hissettirmeden daima kontrol altında olmalı. Özellikle onlar göz önünde yapamadıkları kabahati gizli ve tenha yerlerde işlemeye meydan vermemeli. Yani onları göz ardı etmemeli. Çünkü yalana alışır, riyaya alışır. O kendi şahsiyet haline gelir. O çocuklarda o çok mühim. O kontrol, anne babanın kontrolü, yerine göre onu ikaz etme, irşad etmesi mühim çok. Diğer husus çocukların güzel işini takdir etmeli, onu bir mükafatlandırmalı. Hatalarını da görmezden geçirmemeli. Taltif de önemli. Taltif de ederdi. Çünkü taltif ettiği zaman şevki artar. Eğer göz ardı edilirse ikaz edilmeyen kusurlar başlar. Ne şımartma ne kapatma tamamen evet. Mesela İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki bana diyor babam hadis ezberledi bir hediye verirdi diyor. Ben de bir hediye alacağım diye ertesi gün bir hadis daha ezberlerdim diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor. Babam vermese bile ben zevkini ve lezzetini almaya başladım. Bilhassa bu kız çocuklarına çok dikkat etmek lazım. Küçük yaşlarda kıyafet yanlışlıkla müsamahaya göstermemek lazım. Bazı anne babalar gafleten zevkini alsın diyor. Zevkini alsın diyor ama o çocuk bir sigara tiryakisi gibi o gemi tiryaki olmaya başlıyor. Hatta daha beterine doğru gidiyor. Modanın esaretine girmiş oluyor. Evet. Diğer bir husus, çocuğu sık sık ceza vererek arsız hale getirmemek lazım. Kazalı tabak, çanak kırdığı zaman da azarlamak, onu daha dikkatli olmasını ikaz etmek lazım. Onu da bir tebessümlü bir simala ikaz etmek zaruri olur. Ancak çocukların huy ve ahlaklarını işleyecek yanlış hatalar karşısında kesinlikle bir hoşgörü olmaması lazım. Yanlış olduğunu kendisine mutlaka ifade etmek lazım. Onu nasıl ikaz ediyor? Bak Allah görüyor. Bu bizim kıyamet günü önümüze çıkacak bir yanlışlık. Orada öbür tarafta bir huzurlu bir hayatın olmasını istemez misin? Ya tatlıydı çocuğun anlayacağı bir şekilde. Çocuğun anlayabileceği bir şekilde ikaz etmeli. Adab-ı muaşeret kaideleri öğretilmeli. Ahlak kaideleri. Mesela bir çöp atmamak sokakta giderken. Bunu bir ikaz etmeli. Ya da açıkta yemek. Açıkta yemek, imrendirmemek kimseyi. Bunlar da çok mühim yani. Onu daim ikaz etmeli. Bak oğlum demeli, kızım demeli. Senin yediğine imrenirse karşındaki o sana bir fayda vermez. Sana bir şifa olmaz. Bu şekilde ikaz da etmeli. Sonra çocuklarını yaşamalarını da mani olmamak lazım. Fakat burada ifrata götürmemek. Ne ifrat ne tefrit. Vasat denge. Vasat olarak götürmelidir. Bir de en mühimi çocukları hamd ve şükre alıştırmalı.
Mesela bir yılan gördü, bir solucan gördü, bir şey. Bak Allah seni böyle yaratabilirdi. Bak Allah seni insan olarak yarattı. O da sana zimmetlidir. Sen ona kapındaki bir köpeğe, kediye ikram edeceksin. Sen de kedi, köpek gibi olup aç kalabilirdin. Yani daima böyle olgun misallerle anlayabilecek şekilde o şekilde bir ikaz etmek lazım. İbadet ve hizmete alıştırmak lazım. Namaza alıştırmak lazım. Bak ona da bir Allah'a bir teşekkür borcu. Bak sana birisi bir bardak su verse teşekkür ediyorsun. Bir çikolata ver teşekkür ediyorsun. Bak Allah seni insan olarak yarattı. Namaz bizim bir teşekkür borcumuzdu en başta. Cenab-ı Hak senin Rabbine yaklaşmasını istiyor. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Sen Allah'tan ne kadar bir kendin için bir güzellik istiyorsan onun bir mukabilinde senin ifa etmen. Onun için bir namaza alıştırmalı. Vermeye alıştırmalı. Çok cömert olacak, merhametli olacak. Yani onu da kendine mesela çocuğa 20 lira haftalık veriyor bir anne baba. Bunu sen 5 lirasına senden daha zor durumun bir arkadaşın harcayacaksın. İnfak öğretim yani. Onu bir merhamete alıştıracak anne baba. Velhasıl çocuğumuzun kusursuz olmasını istiyorsak kusursuz anne ve baba olmamız lazım. İnşallah. En büyük ölçü. İnşallah. En güzel miras, bir annenin babanın en güzel bırakacağı miras, şahsiyet ve karakter mirasıdır. Onu cennet yolcusu eder. Ömer bin Abdülaziz'e diyorlar ki, sen devamlı elinde ne varsa infak ediyorsun, dağıtıyorsun. Çocuklarını biraz bıraksan olmaz mı? Senin arkanda ne olacak? O da diyor ki, benim çocuklarım diyor, benim yolumdaysa diyor, benim gibi olan rahat eder, huzur bulurlardı. Benim gibi olmayacakları zaten bırakacak bir şey olmaz buyuruyor. Bu da güzel bir ölçü. Bir de Efendimiz'e hicrette Ebu Talha yetim olan çocuğunu getirdi. Ya Resulallah dedi, bu dedi 10 yaşında Enes dedi, size hizmet etsin dedi. Efendimiz 53 yaşında. Yani 53 yaşında bir peygambere 10 yaşında bir çocuk nasıl bir hizmet edebilir? Efendim kabullendi. Örnek olacak. O yetiştirecek Efendimiz onu. Diyor ki beni diyor Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderirdi. Ben de mahalle çocukları oynamaya dalardım. Hemen arkamdan gelirdi, Enescik derdi. Bakardım, efendim asık bir surat yok, bir tebessüm. Güler yüz. Enescik derdi, seni şuraya göndermiştim değil mi derdi. Hemen ben de, evet ya Resulallah, hemen gideyim derdim. Hemen gidip ifade ederdim. Enes 10 yaşında geldi. Efendimizle 10 sene bir beraberliği oldu. Efendimiz vefat ettiği zaman Enes 20 yaşındaydı. Rivayete göre 100 yaşına kadar yaşadı Enes. Diyor ki Enes, ben diyor rüya gördüğüm zaman diyor, Resulullah mutlaka görürdüm diyor. Onu görmediğim bir rüya yoktu diyor. Demek ki terbiyede en mühim unsur muhabbet. Enes hoca oluyor. Efendimiz yanında büyüdü 10 sene. Bir talebesi diyor ki, hocam diyor, üstad diyor, sanki diyor bir yere bakarken diyor, Efendimiz'e bakıyorsun diyor. Sanki diyor bir şey söylemek istediğin zaman sanki o mecliste Efendimiz var gibi konuşuyorsun diyor. Evet diyor, vallahi diyor, öyle bir hasretim ki diyor. Kıyamet günü yanına gideceğim diyor. Ya Resulallah, senin küçük hizmetçin geldi. Ne olursun beni yanına al diyecek. Ne görüyoruz burada? Muhabbet. Muhabbet görüyor. Rabıtası hep devam ediyor. O rabıta devam ediyor. Bu çok mühim. Bu anne babanın bir sanatı olmuş oluyor. O anne baba unutulmuyor. Cenab-ı Hak unutturmuyor.